Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti olay, yemelere doyamayacağınız çok harika bir kremalı ve çikolatalı soğuk baklava tarifi paylaşacağım. Bu tatlı alışık olduğumuz baklava tariflerinden bayağı bir farklı. Şerbeti sütlü. Bundan dolayı çok hafif ve yerken insanı baymadan damağınızda çok güzel bir lezzet bırakıyor. Şimdi isterseniz tarifin yapılışına geçelim. İlk önce şerbetini yapacağız. Şerbet için 3 bardak toz şekeri, 1 bardak suyla kaynatmadan sadece şeker eriyene kadar biraz ısıtacağız. Yaklaşık 5 dakika falan sürüyor. Bütün şeker eridikten sonra şerbetimizi ocaktan alıp ılımasını bekliyoruz. İyice ılıdıktan sonra da üzerine sütünü ekleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi şeker iyice eridi. Ocaktan aldım ve ılıttım. Üzerine 2 bardak soğuk sütü ekliyorum ve karıştırıyorum. Şerbetimiz bitti. Çok kolay yapımı. Bu tatlının şerbetini dökerken şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması gerekiyor. O yüzden ilk olarak şerbeti yaptık. Şimdi burada normal tariflerin hiçbirinde olmayan, sadece benim eklediğim bir krema yapıyorum. Baklavanın ara katına süreceğim. Ben burada hazır pastacı kreması kullandım. 1 bardak krema ve 1 bardak sütle pastacı kremasını iyice çırpıp buzdolabına koyacağım. Ve soğuduktan sonra baklavamın ara katında kullanacağım. Bu krema tamamen işin ekstrası. Ama gerçekten yediğim zaman çok farklı bir lezzet katmıştı tatlıya. Normal sütlü şerbetli tatlılardan farklı olarak sanki sosunda süt reçeli varmış gibi güzel bir kıvam ve aroma vermişti. O yüzden gerçekten çok beğendim. Bundan dolayı tatlının kremalı halini yayınlamak istedim. Siz burada pastacı kreması yerine kaymak da kullanabilirsiniz. Veya dediğim gibi herhangi bir şey kullanmak zorunda da değilsiniz. Ama kesinlikle krem şanti gibi içinde hemen eriyecek bir malzeme kullanmayın. Kremayı buzdolabına koyduktan sonra baklavamın yapımına geçiyorum. İlk olarak baklavalık yufkalarımı kalıbımın ölçüsüne göre kesiyorum. Daha sonra erittiğim 300 gram kadar tereyağına yaklaşık 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip yaklaşık 20 kat kadar baklava yufkasını alt katına seriyorum baklavanın. Her katını tek tek yağlıyorum güzelce. Ben burada baklavalık yufkamı ikiye katladığım zaman kalıbımın ölçüsü tam geldi. O yüzden kenarlardan kesmek zorunda kalmadım. Eğer siz farklı ölçülerde bir fırın kabı kullanacaksanız mutlaka kalıbınızı baklavalık yufkaların üzerine koyup kenarlarından kesmelisiniz. Fazla kalan kısımları parçalar halinde yine ara katlara koyabilirsiniz. 20 kat baklavalık yufkayı tabanına serdikten sonra üzerine ben pastacı kremasını her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Daha sonra üzerine yaklaşık 250-300 gram kadar ceviz koyacağım. İlk başta da dediğim gibi burada krema veya kaymak kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Direkt ceviz, fındık veya fıstık da koyup soğuk baklavanızı yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Bu baklava çikolatalı baklava olarak da geçiyor. Ama aslında arasında çikolata yok. Sadece üzerine süt tozu ve kakaoyu karıştırıp serpiştiriyoruz. Ve yine isteğe bağlı olarak üzerine biraz çikolata rendesi de koyabilirsiniz. Aslında gördüğünüz gibi içinde hiçbir şekilde çikolata yok. Sadece şerbeti diğer baklavalardan farklı. Bundan dolayı kıvamı da diğer baklavalardan çok farklı oluyor. Baklavanın yapımına geri dönecek olursak cevizleri kremanın üzerine güzelce yaydıktan sonra tekrardan 20 kat baklavalık yufkayı her katını yağlayarak üzerine çıkmaya devam ediyorum. Bu arada fırınımı ilk başta 170 derece fanlı ayarda ısıtmaya aldım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar baklava 170 derecede pişecek, hafif bir kabaracak. Daha sonra içini çekerek pişmesi için 140 dereceye alacağım. Ve orada da bir 45 dakika kadar pişecek. Eğer yüksek ayarda pişirirseniz baklavanın üzeri kızarır ama içi çiğ kalır. Yani şerbeti döktüğünüz zaman direkt hamur olur. O yüzden biraz ısındıktan sonra mutlaka 140 dereceye alıp her katının tek tek pişmesini sağlıyoruz. Bütün baklavalık yufkalarım bittikten sonra üzerini tekrardan yağlıyorum. Böylece baklavayı kesmek daha kolay olacaktır. Ben burada büyük dilimler halinde kestim. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Genelde kare büyük dilimler halinde kesiliyor. Baklavayı pişirirken de fırının en alt kısmına yerleştirmek gerekiyor. Çünkü tabanı gerçekten geç pişiyor. Üstü çok hızlı bir şekilde kızarıyor. Ve fırından alırken mutlaka tabanını kontrol edip almak gerekiyor. Evet, burada baklavam
Yaklaşık bir 55 dakikada pişti. 5 dakika kadar da oda ısısında bekleyip ilk sıcaklığının çıkmasını sağladım. Daha sonra direkt bütün şerbeti üzerine gezdiriyorum. Şerbetini çektikten sonra da isterseniz evde varsa kakao ve süt tozunu karıştırıp, isterseniz de benim gibi direkt çocuklar için olan çikolatalı süt tozundan üzerine böyle eleyebilirsiniz. Burada kakao ile süt tozunu karıştırmamızın sebebi kakaonun sert tadını biraz yumuşatmak. Sadece kakao baklavada biraz acı gelebilir. Baklavayı servis etmeden önce en az bir 4-5 saat mutlaka oda ısısında beklemesi gerekiyor. Hatta bir gün sonra tadına baktığımda gerçekten çok daha lezzetli olduğunu gördüm. Bütün şerbetini tamamen çekmişti ve içindeki cevizin, kremanın, sütlü şerbetinin, üstündeki kakaonun ve çikolatanın tek tek tatları birbirine geçmişti. Çok çok lezzetli bir haldeydi. Size tavsiyem bu tatlıyı bir gün öncesinden yapıp ertesi gün tadına bakmanız. Ama gerçekten o kadar lezzetli ve güzel bir tatlı ki insan ertesi günü bekleyemiyor. Ben üzerini kalan cevizle ve biraz da çikolata rendeleyerek süsledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz tatlımızın sunumuna geçelim. Bakın burada biraz göstermeye çalıştım ama bayağı kalın, kat kat, tek tek bütün katları pişmiş ve birbirinden ayrılmış. Üst üste çıtır çıtır çok lezzetli bir tatlı oldu. Ben katlarını göstermek için sıcağıyla hemen kestim. O yüzden ilk başta alt kısmında biraz daha süt vardı. Ama dediğim gibi ertesi gün hiçbir şekilde süt kalmamıştı. Bütün sütü çekmişti. O yüzden şerbeti fazla gelir mi diye hiç düşünmeyin. Bütün hepsini çekiyor. Burada arkadaşlar tek tek katlarını göstermeye çalıştım olabildiğince. Ama maalesef tadım yapamadım. İftardan sonra da çekim yapmayı unutmuşum. Benim çok beğendiğim bir baklava tarifi oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bunun gibi güzel tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, mutlu günler diliyorum.